Merhaba. Fibromiyalji ders okulumuz devam ediyor. Derslerin 12.sine geldik. Şimdi daha önce travmayı çalışmıştık. Psikolojik travmanın fibromiyajdaki yerini şimdi fiziksel travmaya bakacağız. Şöyle bir şey, bazılarınızın hayatında bir fiziksel travma öyküsü var. Büyük veya küçük fark etmiyor. Ve ondan sonra bir daha iyi olmamak, eskisi gibi olmamak gibi bir durum mevcut. Bu nasıl oluyor? Yani büyük bir travma yaşadıysanız, büyük bir trafik kazası, büyük bir düşme, büyük bir darbeye maruz kalma, bunların sonrasında zaten onun vücudunuz bir o darbenin etkisiyle bayağı etkileniyor. Onun ağrısı, sızısı, problemleri oluyor. O iyileştikten sonra ama artık vücudunuzda birçok yer ağrımaya başlıyor ve eski halinize bir daha eski olduğunuz hale dönemiyorsunuz. Hatta benim yıllar önce bir hastam vardı, genç bir kız. Çok ciddi bir trafik kazası geçirmiş. Hani o kadar çok fazla kırık varmış ki vücudunda aylarca hastanede kalmış. Sonrasında kırıkların hepsi iyileşmiş. Dışarıdan hiçbir şey yok. Ama bana şunu diyordu. Fibromiyalji olmuş tabii ki. Ben diyordu daha önce bu bütün kırıklarımın hastanede yatarken ağrımsızım vardı ama şimdiki kadar hiç değildi. Yani o ağrılar bunun yanında hiç kalıyordu diyordu. Aslında fibromiyalji hastalarının neler çektiğini açıklamak için de güzel bir örnek bu. Ki bana geldiğinde yani 2008 falandı herhalde. O yıllarda fibromiyalji çok bilinmiyordu daha. Ve gerçekten de çok sıkıntı çekiyordu. Evet, böyle bir travma sonrasında aklımız şuna eriyor. Yani bu kadar vücut darbe aldıktan sonra sistem bir ağrıyarak devam ediyor. Bunu anlayabiliriz bir anlamda. Ama daha çok dikkat çekici olan küçük travmalar. Küçük bir düşme, çok büyük olmayan, hani düştü çarptı bir yerini, küçük bir çarpma, yani şöyle masaya kolunu çarpıp bir orada bir, yani yapıyoruz ev içinde falan, her an bir yerlere bir şeylere çarpıyoruz, hani birazcık sakarsak daha çok çarpıyoruz. Ben çarparım mesela, muayene masasının etrafında dönerken masa kenarına bile çarparım ayağımı falan. Bir çarpma o bölgede birazcık şişlik, birazcık morarma yapabiliyor. Ama ne oluyor? Orası geçiyor, orası ağrıyor. Oranın ağrısı hiç geçmiyor. Morluk kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor ama hiç geçmiyor. Hep orada bir ağrı, bir sıkıntı, bir rahatsızlık hissi. Bir de bunun üzerine başka yerlerinde gezen ağrılar ekleniyor. İşte o düşük, küçücük bir travma nasıl bunu başlatıyor? Aslında o bardağı taşıran bir damla. Sistem fibromiyalji altyapısını oluşturmuş, doğuştan yapısı fibromiyaljiye uygun, işte boğaz enfeksiyonları geçirmiş, işte diş tedavisi var, diş sıkıyor, onun dışında işte jinekolojik bir şeyler başına gelmiş olabilir, bozucu alanlarda anlattık ya, zaten birikmiş ama o damlayla birlikte taşıyor ve problem açığa çıkıyor. İşte orada suçlu o, sadece o travma değil. Peki, yani bunu anlatmamın nedeni gerçekten de zaten fibromiyalji hastasının birçok tetkik yapılıyor, objektif, yani bir hastalığıyla bağlantılı filmlerde, tahlillerde bir şey çıkmıyor. Psikosomatik deniliyor, psikolojik deniliyor, dış görünüşü iyi, genel olarak hani fizyolojik olarak hani tiroidi etkilenmesi kan testlerinde çok bariz bir şey çıkmıyor. Peki ondan sonra psikolojik yönü. Bir de zaten bir kere bu yani çok da büyük olmayan bir şey. Yakınları bile diyebilir. Hani burayı bir çarptı, onun ağrısı bile geçmedi. Öyle de söylendiğinde psikolojik şeyimiz de destekliyor. Bize karşı o yapıştırılan şeyi de daha destekleyen bir şey haline geliyor. Hayır, yani o dokunun bir hafızası var ve sistem inflame olduğu için vücut orada kendini düzenleyemiyor. Objektif görünen bir şey yok. Çünkü bir fibromiyalji çoğunlukla fonksiyonel bir hastalıktır. İşlevlerin aksamasıyla ilgilidir. Yapısal hasarla seyreden bir hastalık değildir diye konuşmuştuk. O nedenle de oradaki bir fiziksel bir şeyden sonra kalan sistemin bir alt üst olması. Burada şeyi eklemeden geçmeyeyim. Omurga hastalıklarında söyledim. Özellikle popo üstü düşmeler. Hani böyle ayağımız falan kayar da böyle bir düşüveririz ya, merdivenden kayarız, popomuzun üzerine düşeriz. Hani çok kar yağmıyor artık şeyden.
global warming'den artık her yer ısınıyor falan ama yine de karda falan düşeriz bazen. Bir yere basarız, hafif bir kayar. O popo üstü düştüğümüzde de o bütün sistem alt üst oluyor. Yani kök çakradan her şeyin bozulduğu söyleniyor ve gerçekten de ben hasta eskiden bu anlamda bakmazdım. Daha klasik hekimlik eğitiminden geldiğim için çok daha materyal düzeyde direkt bakan bir hekimlikten de yavaş yavaş evrildim. O zamanlarda düşünüyorum. Bu hastalar yani öyküsünde böyle bir düşme olan hastaların bir daha böyle bir iyi olmasında sıkıntı var. Tabii ki altyapısında başka şeylerle birleşmesi gerekiyor. Yine vurgulamak istiyorum. Burada şeyin çok güzel bir katkısı var. Homeopatideki şeyin, Colin'in önerdiği remedine. Artı fibromiyajide şeyler var. Mesela bir fibromiyajik paternimiz var. Fibromiyajı tanımız da var. Yani böyle küçük darbeler bizi daha böyle bir şey yapıyor. Zaten sistem zorlanıyor. Onlar da dağıtabiliyor bizi. Daha da kötüleştirebiliyor fibromiyajı hastalarını. Burada homeopati kullanmanın artısı var. Homeopatide akut dersler vereceğim. Homeopati okulu da başlattım. Fibromiyalji okulundan ayrı. Her çarşamba o yıllarca gidecek bir okul. Çok şey anlatacağız orada. Orada sizlere acil remedileri nasıl kullanılacağını öğreteceğim. Yani bir düştüğünüzde bir arnika almak, ondan sonra oradaki yapıya göre bakıp yani işte Rustox, Ruta başka remediler de var. Onları işleyeceğiz de tek tek ders olarak. Onlardan birisini kullanmak iyileşmeyi hızlandırıyor. Sizin daha çabuk iyileşmenizin ötesinde çünkü travma bir yerimiz çarptık ettik hepimizin başına geldi. Eninde sonunda o yara geçer, şişlik, morluk geçer. Eninde sonunda bir düzelir. Ama oranın bilgisinin oranın daha sağlıklı düzelmesi konusunda başımıza böyle bir olay geldiğinde homeopati kullanmak ki bu akut remedileri öğreneceğiz. Onlar için homeopat olmamıza da gerek yok. Bir zararı da yok. Kullanılabilir ama tam basic bazı bilgilere sahip olmak lazım. Fibromiyajik olarak da o yapımızın daha zorlanmasını engeller, daha çabuk iyileşmemize yardımcı olur. Daha sonrasında hastalık fibromiyalji kliniğimizdeki alevlenmelerin de önüne bu şekilde geçmiş oluruz. Çünkü düşmenin, çarpmanın, kazanın başın önüne geçemiyoruz bir anlamda. Ee, Yani sonuç olarak şunu söyleyeyim. Ufacık bir yerimizi çarptık, oranın ağrısı geçmedi, kendimiz bile şaşırıyoruz. İşte bu fibromiyalji de oluyor. Yani fibromiyalji biliyoruz sistem bütünüyle bir inflamasyon var, postural sendrom var, bütün sistemin kayması var. Bunların hepsi birleşince bu tablo ortaya çıkıyor. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Bu iş başına gelen gayet sağlıklı görünen genç spor yapan birisi de olabilir. Genç spor yapan işte pilates yapıyor, sürekli egzersiz yapıyor. Hatta bu işlerin eğitmenliğini yapan bir fizyoterapistin bile fibromiyalji olmama garantisi yok. Çünkü kaslarımız bizim çıktımızdır. Yani beyinden de sıkma, onlarla ilgili bağlantılar buralardan postural sendromu düzeltmezsek kaymış bir vücutta, fasyası kaymış bir vücutta düzelme sağlanamıyor. Hem omurga hastalıkları için hem bir fiziksel travmalarda hem vücuttaki inflamasyonu azaltmak lazım. İskelet sistemi için böyle problemleriniz çoksa geçmişte geçirilmiş boğaz enfeksiyonlarınızla bayağı bir ilişkisi vardır. Artı bir de postural sendrom çalışmak lazım. Onu düzenlemek lazım. Onunla ilgili hasta okulunu da biliyorsunuz. Posturoloji bruksizm hasta okulu var. Aslında fibromiyajinin içinde bir okul ama başlı başına çok derin bir konu olduğu için onu ayrı okulu yapmıştım. Şimdi homeopatiyi başlattık. Homeopatide de önümüzdeki süreçte takip etmenizi öneririm. Güzel, sizin de kendinize faydalı kullanabileceğiniz bazı acil kitinin kullanımı, belli durumlarda kullanımı için de bilgiler vereceğim. E, tabii ki derslerimiz devam ediyor. Eski dersleri de izlemeyi lütfen unutmayın.